Evet arkadaşlar, soru 6'da kalmıştık. Devam ediyoruz. Temel kavramlar 2 ile. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Sorunun yine en başında tanım kümesini okuyoruz. X, Y ve Z tam sayıdır diyor. Bak, tam sayı deyince aklına senin ne gelecek? Negatifler de gelecek, tamam mı? Negatifler ve burada ayrıca pozitif de var. Tamam. Şimdi X çarpı Y eşittir 15, Y çarpı Z eşittir 20 diyor. Olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının en büyük ve en küçük değeri kaçtır diyor. Tamam, burada şimdi sen burada bu soruda ne yapacaksın? Senin de gördüğün üzere X çarpı Y var ve Y çarpı Z var. Ortak elemana gideceksin, tamam mı? Her zaman. İkisi ortak eleman olduğu için sen burada Y'ye göre hareket edineceksin. Şimdi şunu biliyorsun, sen çarpımı verilen ifadede toplamın X artı Y Z toplamının en büyük değerini sorduğunda aradaki farkın çok fazla olması gerekmiyor muydu en fazla şekilde? Farkın açık olması, yüksek olması gerekmiyor muydu? Evet. O zaman biz burada X çarpı Y eşittir 15 ve Y çarpı Z eşittir 20. Farkın en büyüğünü istiyorsak X artı Y artı Z toplamının en büyüğünü istiyoruz, değil mi? En büyüğünü istiyorsak aradaki farkı çok tutmaz mıyız? Yüksek uzun. Ya uzak tutmaz mıyız? Evet. O zaman ben ikisi de Y'ye 1 verir miyim? Direkt Y'ye 1 yapıştırırım. Y'ye 1 verdim. Burada da Y'ye 1 verebiliyor muyum? Evet, verebiliyorum bak. Önemli olan ikisini de verebilmem. X de Y'ye 1'i sağlıyorsa tamam. Y'ye 1 verdim. X ne olur? 15 olur. Şuraya yazalım. X 15. Z ne olur? 20 olur. O zaman ne oldu? X 15, Y 1, Z de 20. Topladım. 20, 15 daha 35. Bir daha 36. Bak ne oldu? O zaman en büyük değeri 36'yı bulmuş oldum. Anladın mı? Burada Y'ye en küçük değeri vermen lazım ki toplamın en büyük değeri çıksın. Çarpımdan görmüştük ya bir önceki videoda. Çarpımı verilen ifadenin toplamında en büyük değeri soruyorsa aradaki farkı büyük tutmam gerekiyordu. 1 ile 15 arada fark bayağı var. Deneyebilirsin mesela, yakın farkları da kullanabilirsin. Peki en küçük değeri ne? En küçük değeri şey mi yapacaksın yine bu sefer? İşte Y'ye ikisi de ortak olduğu için 5 mi vereceksin? 5 X 3 olur, Z 4 olur. Hayır, böyle değil. Şimdi sen sorunun en başına gidiyorsun. X, Y ve Z tam sayıdır. Yani negatifler de var diyorum. Şimdi eğer Y 1 olabiliyorsa Y eksi 1 olamaz mı? X çarpı Y 15. Ben Y'ye eksi 1 veririm. Y'ye eksi 1 verirsem X'e ne veririm? Eksi 15 veririm. Çarparım. Eksi eksi artı olur. Artı 15 olur. Y çarpı Z'de 20 demiştin. Y'ye yine eksi 1 veririm. Z'ye de eksi 20 veririm. 20 olur. O zaman ne olmuş oldu? En küçük değeri de eksi 36 olmuş oldu. Sana zaten bir önceki videoda söylemiştim. Tam sayı diyorsa en büyük değeri bulursan en küçük değeri ise bunun eksilisidir demiştim. Doğru mu? En büyük değer 36, en küçük 36, eksi 36. O zaman şuraya ufak bir not yazabiliriz. Hemen hızlıca. İkili denklemlerde bu iki tane y olan var ya, iki tane aynı bu iki denklemde de aynı ikili denklemlerde aynı elemana git. Aynı elemana git. Bak burada biz ne yaptık? Y'ye gittik. Sen de hemen ikili elemandan Y'ye gidiyorsun ve ona göre değer biçiyorsun. Tamam mı? Burada olay bu şekildeydi. En büyük değer 36 tam sayı olduğu için de en küçük değer eksi 36 olmuş oldu. Şimdi buna benzer bir soru daha var. X, Y ve Z negatif tam sayılardır. Bu sefer direkt vermiş negatif tam sayı. Yani sıfır yok. Negatif diye belirttiği için işte eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye sonsuza kadar gidiyor. X bölü Y eşittir 3 bölü 4. Y bölü Z eşittir 6 bölü 5 ifadeleri veriliyor. X artı Y artı Z toplamının en büyük değeri kaçtır demiş. Peki bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Bir önceki nota bak. İki tane bak. Bu denklemde de Y var, burada da Y var. O zaman sen Y hakkında konuşabilirsin. Başka hiçbir şey yapamazsın, tamam mı? Bak burada Y 4 demiş. Burada Y 6 demiş. Buradaki olaylarda yapacağın şu. Bak şimdi Rafık. X bölü Y 3 bölü 4. Y bölü Z 6 bölü 5, değil mi? Y burada 4, burada 6. O zaman sen bunları en küçük ortak paydada eşitlersen, Y'ler eşit olursa X ve Z'nin tam olarak değerini K cinsinden buluruz ve negatif tam sayı en büyük değeri buluruz. Doğru mu? O zaman ne demek istiyorum? 4 ve 6 en küçük nerede denk olacaklar? 12'de olacaklar, değil mi? Yani 12'de bunlar eşitlenecek. Peki bunun 12 olması için burayı kaçla genişletmen lazım? 3 ile. Peki buranın 12 olması için kaçla genişletmen lazım? 6 ile 2'yi çarparsan 12 olur, 2 ile. Şimdi bak yeni değerlerimiz ne oldu? X bölü Y. 3 ile çarptım. 9 bölü 12. Y bölü Z. 2 ile çarptım. 12 bölü 10. Bak y'ler eşit oldu mu?
Tamam, y'ler eşit olduysa demek ki x ve z'nin değeri de 9 ve 10 cinsindenmiş. Tamam mı? Şunu düşün. Şimdi sana birisi 8 bölü 6 diye bir kesir verdiğinde sen bunu sadeleştirmiyor musun? Neye sadeleştirirsin? İkisinin de bölünebileni. 2'ye böldüğün zaman ne geliyor? 4 bölü 3. Gördün mü? Normalde aslında bu x bölü y ifadesi 4 bölü 3'e eşitmiş. Yani 4 bölü 3 diye vermiş ama normalde bu çıkan ifade 8 bölü 6'ymış da biz sadeleştirmişiz gibi düşün. Tamam mı? Buraya kadar süper. X bölü y eşittir 9 bölü 12 ise ben x'e 9k diyebilirim. Doğru mu? Y'ye 12k diyebilirim. Z'ye ise 10k diyebilirim. Peki neden k dedik? Bu k demen cinsin ya, oran orantını zaten detaylı şekilde anlatacağız. Bu 9k, 12k, 10k, yani bu 9'un katı, bu 12'nin katılı bir ifadesi. Doğru mu? Burası şimdi atıyorum 18 olsa aynı şekilde sadeleştirince yine aynı ifade oluyor. Tamam mı? 9k, 12k. K'lar birbirini götürür. 9 bölü 12k kalır. 12 kalır diye. Şimdi bizim ifademiz bu. X, Y, Z 9, 12, 10. Bunların en büyük değerini soruyor. En büyük değerini sorduğunda sen burada. Şimdi burada önemli detay ne? Negatif tam sayı olması. Negatif tam sayıda en büyük değer ne arkadaşlar? Eksi 1 değil mi? Ben sana söylemiştim. Eksi 50 normalde 25'ten büyüktür ama eksi işaret olunca tam tersi olur. Eksi 1 de negatif tam sayıda en büyük sayıdır. Eksi 1 ise her birine eksi 1 veririm. En büyük çıkması için. Fark edememiş bir de. X eksi 9, Y eksi 12, Z de eksi 10 olur. Ben bunları toplarsam eksi 10, eksi 12 daha eksi 22, eksi 9 eşittir eksi 31 arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde negatif tam sayı dediği için en büyük eksi 1 olduğu için bu dolaydan aldım. Bunu 9K, 12K, 10K olayını oran orantıda daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bir diğer soru A, B ve C farklı doğal sayılardır demişiz. 5A artı 3B eksi 2C eşittir 39 denklemini sağlayan en büyük C değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda bu 3 bilinmeyenlere girdik artık. Peki bu tarz sorularda ne yapacağız? Buradaki en önemli nüans arkadaşlar A, B ve C'nin farklı doğal sayı olması. Burada en büyük olmasını istenen değere senin en büyük değeri, ya en büyük değerleri en küçük alınması lazım. Yani nasıl? Şu şekilde. Şimdi sen burada C'nin en büyük değerini istiyorsun değil mi? Evet, C'nin en büyük değerini istiyorsan bizim burada bu 5A ve artı 3B ifadelerini çok küçük almamız gerekiyor ki C'nin en büyük değerini alalım. Tamam, burada hemfikiriz. Peki 5A artı 3B olayına geldiğimizde sizce hangisi daha büyük? 5A daha büyük değil mi katsayısı olarak? O zaman A'ya daha küçük verelim ki sayımızda C'ye daha fazla pay kalsın. Anlatabildim mi? Yani bu şekilde daha küçük veririm ki ondan sonra da 3B'ye bundan sonra gelen, çünkü farklı demiş bak, A, B ve C farklı doğal sayılar demiş. Anlatabildim, en büyük olan ifadeye en küçük değeri veririm. Sonra 3B'ye bir küçük daha ifade veririm A'dan farklı şekilde. En sonunda 2C'nin en büyük, yani C'nin en büyük değerini bulurum. Yani burada ne demek istiyorum? Matematiksel şekilde söylersek A'ya eşittir 0 verirsek ve doğal sayı dediği için sıfırdan başlayıp sonsuza gidiyor. B de farklı doğal sayıymış. Yani normalde A'ya da, B'ye de 0 versen daha iyi olur. C daha yüksek çıkar. Ama demiş ki farklı olsun doğal sayılar. O zaman B'ye de sıfırdan bir küçüğü, bir büyüğü 1 veriyorum. Hani bir daha az 0 versem daha iyi olurdu ama 0'ı kabul etmediği için 1 veriyorum. 1 verirsem A'ya 0 verdiğim için ne olacak? 5 kere 0 0. 3 kere 1 3. Eksi 2C eşittir 39. Ben 3'ü diğer tarafa atarsam ne olur? Pozitifken burada eksi tarafa geçer. Eksi 2C buradan attım, ne geldi arkadaşlar? 30 buraya attım, 36 geldi. C ifadesi eksi 2'ye bölersem eksi 18 gelmiş oldu. Artı şurası artı olacak arkadaşlar, pardon. Şu ifade artı olması lazım. Eksi 18 gelirse zaten büyük olur. Soruda şu 5A artı 3B artı 2C olacak, eşittir 39. Tamam, burada kusura bakmayın artı 2C olacak. 5A artı 3B artı 2C 39. Buradan ne olacak? 3'ü diğer tarafa attım. 2C 36. C ne olmuş olacak arkadaşlar? 18 çıkmış olacak en büyük değeri. Buradaki nüans ne? Bak kesinlikle unutma bunu. Çünkü 3 bilinmeyenli bu şekilde soracaklar A, B ve C diye. En büyük değer hangisini istiyorsa sen diğerlerini en küçük değer alman lazım ki en büyük değeri bulasın. Bir de burada katsayısı büyük olana en küçük değeri ver ki, hani şimdi atıyorum sen A'ya 1 versen, atıyorum B'ye 0 verdin, A'ya 1 verdin. A'ya 1 verirsen 5 artı 0 gelecek. Sen burada A'ya 0, B'ye 1 verdiğimiz için artı 3 geldi. Yani C'nin değeri daha yüksek olmuş oldu. Anladın mı? Evet, anladım. Burası artı olacak. Burayı da zaten PDF'de doğru şekilde görmüş olursunuz. Şimdi bir diğer soru.
Dokuzuncu sorumuz yine aynı. A, B, C ve D doğal sayılardır demişiz arkadaşlar. A eksi B eşittir 2, B eksi C eşittir 1, C eksi 3 D eşittir 5 ifadeleri veriliyor. A artı B artı C artı D toplamının en küçük değerini sormuş. Peki bu tarz sorularda ne yapacağız? Bu tarz sorularda her zaman en sondan başlayacaksın. Yani burada A eksi B eşittir 2 demiş. Doğru mu? B eksi C eşittir 1 demiş. Ve C eksi 3 de 5 demiş ya. Senin en sondaki değerden başlaman lazım ki tıkır tıkır en küçük değerini bulasın. Peki tanım kümemiz neymiş? Doğal sayıymış. Doğal sayı sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidecek. Şimdi ben burada en küçük değeri istiyorsa D'ye kaç vermeliyim en küçük? Şimdi D negatif ya, eksi 3 ya. Yani buna ne kadar büyük değer verirsem C de o doğrultuda büyük olacak. O zaman ben D'ye gelir 0 yazarım. D'ye 0 yazarsam burası 0 olur, C 5 olur. Doğru mu? Bak en küçük olarak en küçük değerini buluyorum ya. A artı B artı C'nin toplamının. Çünkü en büyük değerini bulamam çünkü sonsuza kadar rakam var. Şimdi 0'ı koydum D'ye. 5 eksi 0. Tam C 5 ise ya 5, B eksi 5 1 oluyormuş. O zaman B de 6. Doğru mu? B'ye gelir 6'yı yazarım. A eksi 6 2 oluyormuş. O zaman A eşittir 8. O zaman A 8. B 6 arkadaşlar. C kaç? C 5. D kaç? D de 0. Doğru mu? Bak en sondan başlıyorsunuz, her zaman 0 yapıştırdım. En küçük değeri istediği için. Sonra 0'ı alınca bu. Bu sonuç 5 çıktığı için C'nin yani yapacak bir şey yok. 5 olması gerekiyor. C'ye 5 koyduğumuz zaman B eksi 5 1'miş. O zaman B 6 olması lazım. 6 eksi 1. 6 eksi 5 çıkarırsam 1 olur. B 6 ise A'nın da 8 olması lazım ki çıkardığımızda iki sonucunu versin. Bunların toplamı sormuş en küçük olarak. Topladım. 8 artı 6 10 14. 5 de burada 19. 19 artı 0 eşittir 19 olmuş oldu. Bu tarz sorularda her zaman en sondan başlıyorsun ki en küçük değeri bulman için en yukarıdan başlarsan bir netice elde edemeyeceksin. Diğer sorumuz ne? X, Y ve Z yine doğal sayılar demiş. Zaten genellikle bu temel kavramlarda daha çok doğal sayıları sorarlar. Kafa karışıklığı olsun diye de bazen tam sayıları soruyorlar. X artı Z eşittir 4Y olduğuna göre demiş. X artı Y artı Z toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bak kral. Burada baktığın zaman bir şey göremiyoruz. Yani pek bir şey yok. Ama burada aslında sorunun içinde bir nüans var. Tamam X, Y ve Z doğal sayı ama şurada bak şunu göster. Şimdi şurada sana X artı Y artı Z toplamını sormuş değil mi? Evet. Yukarıda ise sana X artı Z'nin 4Y olduğunu söylemiş. Bak X artı Z burada var. Yani bu ifadeyi X artı Z artı Y. Aynı şekilde sonuç değişir mi? Değişmez. Atıyorum 5 artı 3 artı 2'yi topluyorsun. 5 artı 3 8 10. Tamam 5 artı 2 artı 3 yazsan ne olur? Yine 10 olmaz mı? 10 olur. İşte aynı şekilde o zaman X artı Z artı Y geldi. X artı Z'yi ne vermiş adam? X artı Z'yi bize adam 4Y vermiş. 4Y artı Y eşittir ne oldu? 5Y olmadı mı? 5Y oldu. Hangisi olabilir diyor. Demek ki 5Y ise ve Y de doğal sayıysa demek ki şıklardan 5'e bölünen bir ifadeye eşit olabilir. Zaten olur demiyor, olabilir diyor. Demek ki bu 5'in katı bir ifade Y doğal sayı olduğu için. 23 5'in katı mı? Değil. 11 5'in katı mı? Değil. 25 5'in katı mı? Evet. 5 kere 5 eder 25. 17 5'in katı mı? Değil. 63 5'in katı mı? Değil. Bu tarz sorularda kesinlikle kaynak kitaplarda çıkacaktır karşınıza arkadaşlar. Bir diğer soru çeşidimiz neymiş? X ve Y doğal sayılardır demiş. 2x artı 7y eşittir 21 denklemini sağlayan kaç farklı y sayısı vardır demiş. Peki bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Bu tarz soruda böyle ikili denklem verip eşittir sonucu verdiğinde önce şu 21 ifadesi var ya arkadaşlar. Bu 21 ifadesini şu yan tarafta hangisi bölünüyorsa 21'e onu bulmanız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi 2x artı 7y eşittir 21 değil mi? Şimdi 21'e hangisi bölünür? 2 bölünmez değil mi? 7 bölünür ama. 7 bölünürse y kaç olur? Y 3 olur. 7 kere 3 21. 7 kere 3 21 olursa x kaç olması lazım sonucu olması için? X'in 0 olması lazım. Doğal sayı. Tamam. Bundan sonra yapacağımız şey ne? Buradan azaltma ve arttırma yöntemi. Nasıl yani? Şimdi bu olayı ilk bulduğunuz zaman arkadaşlar şu aşağıdaki ifadeyi bu soldaki ifadenin katsayısı kadar azaltıyorsun. Burası 3 ise bir diğer ifadesi eksi 2 azaltması 1 olur. Bu soldaki ifadeyi ise şu sağdakinin katsayısı kadar arttırıyorsun. Yani burası 0 ise burası 7'dir. Bak deneyelim. 2 çarpı 7 14. Bir de y'ye 1 verdim. 14 artı 7 21 oldu. Tamam mı? Anladın mı? Normalde şimdi buradan 1 eksi 2 daha azaltsam ne olur? Eksi 1 olur. Eksi 1 doğal sayı mı? Hayır. Sadece bu değerleri alabiliyor.
Anlatabildim mi? Şu sağdaki ifade eksi 2 azalarak gidecek. Bunun başındaki sayı kadar azalacak. Bu başındaki ifade kadar da solda artış sağlanacak bu ifade kadar. O zaman y ne oldu? Kaç farklı y sayısı vardır? 2 farklı y sayısı vardır arkadaşlar. 3 ve 1. Anlaşılabildi mi? Evet bak kral. Bu tarz sayılar hep karşına çıkacak. Şimdi sorularda da göreceğiz zaten. Bu bölünebilmesi önemli. 21 7'ye bölünüyor mu? 7 bölünebiliyorsa tamam. Olay sıkıntı yok. 2x zaten bölünmüyor. Direkt onun kaç çıkıyorsa 21 7'ye böldüğünde 3 çıktı mesela. 3'ü yazdık. O zaman x kaç olacak? 0. Tam tersi bu şekilde de artış ve azalış oluyor. Diğer soruda zaten daha net bunu anlayacağını düşünüyorum. Burada bakalım soruya şimdi. X ve y pozitif tam sayıdır demiş. Tamam mı? 3x artı 2y eşittir 20 denklemini sağlayan kaç farklı x, y ikilisi vardır? Şimdi x ve y'nin pozitif tam sayı olması ne demek? Tam sayılar eksi sonsuz artı sonsuza kadar gidiyor. Ama pozitif deyince ne oluyor? Yani z artı değil mi? Yani burada adam sana x ve y z artı diye de sorabilirdi. Pozitif tam sayı. Pozitif tam sayıda ne yok? 0 yok. Yani birden başlıyor sonsuza kadar gidiyor. Bir nevi pozitif tam sayı sayma sayıları diyebiliriz. 3x artı 2y eşittir 20. Biz daha demin ne yaptık? Dedik ki aga dedik bak 20'ye eşit ya şimdi burada. 3x artı 2'ye 20'ye eşit. 20'ye bölünen hangisi? Hangisi 20'ye bölünür? 3 mü 2 mi? 3 bölünmez doğru mu? 21 olsaydı 3'e bölünürdü ama 2 bölünür. Peki 2 bölünürse 2'ye kaç düşer? Yani 2 ile neyi çarparsan 20'ye eder? 2 ile 10'u çarparsam 20'ye eder. Tamam o zaman y 10. Peki 2 ile 10'u çarptığında 20 ettiğinde x kaç olması lazım buranın 20 olması için? X 0 olması lazım doğru mu? 3 kere 0 0 artı 20. Tamam biz daha demin ne gösterdik? Bu ifade şu sağdaki ifade bunun katsayısı kadar azalacak. O zaman bunun ikinci ifadesi 3 azalacak 7. Bir 3 daha azalacak 4. Bir 3 daha azalacak 1. Bir 3 daha azalırsa ne olur? Eksi 2 olur. Eksi 2 pozitif tam sayı mı? Hayır değil. Peki buna bakalım. Bunun ifadesi de şunun katsayısı kadar artacak. 0'dı 2 arttım buraya geldi. 2 arttım 4 geldi. 2 arttım 6 geldi buraya kadar. 1 olacak ya burası. Tamam. Peki deneyelim. X'e 2 verdim. 3 kere 2 6. 7 kere 2 14 topladım 20. 3 kere 4 12. 4 kere 2 8 topladım 20. 3 kere 6 18. 2 artı 1 çarpı 2 artı 20 geldi. Doğru mu? Evet aynı bu şekilde 20 geldi. Tamam bitti o zaman soru. Denklemini sağlayan kaç farklı x, y ikilisi var demiş. X, y ikilisine 0'a 10. 2'ye 7. 4'e 4. 6'ya 1. Sen burada ne diyeceksin? 4 tane diyeceksin. Değil mi? Hayır. 4 tane demeyeceksin. Neden? Bak burada 0 var. X 0 alamaz. Neden? Çünkü pozitif tam sayı demiş. Yani x ve y ifadesinden biri 0 alamaz. Birden başlayıp sonsuza kadar giden ifadeler alması lazım. O zaman bu ifadeyi almaz 0'lı onu. 2, 7, 4, 4, 6, 1'i alır. Bu da kaç taneymiş? Kaç farklıymış? 3 farklı x, y ikilisi. Tamam. Sorular bu şekilde. Önemli olan buradaki nüans ne? Bölünüp ilk bulacağın şey. Ya istersen bölmeyip deneyerek de bulabilirsin. O senin sorunun arkadaşlar. Yani kendine bir soru çözme yöntemi bulursun zaten. Şu sağ tarafta katsayısı kadar azalacak. Sol taraftaki de bunun katsayısı kadar artacak. Hani teker teker deneyip de bulmanın şeyi yok. Çünkü adam sana 20 vermezdi. Atıyorum 60 verirdi. 62 63 verirdi. 3'e bölünmesini bulurdu. Sonrasını işte azalta kendin bulacaksın. Peki bir diğer soru çeşidimiz ne? Bölünmezse ne olur? Yani şimdi burada 3a artı 4b var. Daha demin 3a artı 2b vardı. 20 vardı. 2'ye bölünüyordu. Peki bu şekilde bölünmezse ne yapıyoruz? Yine aynı yani basit bir şekilde önce tanım kümesine bakıyoruz. A ve B doğal sayıdır. Tamam. Denklemini sağlayan kaç farklı AB ikilisi vardır? Hemen şöyle 3a artı 4b eşittir 35'i yazıyoruz. Tamam. Şimdi bölünmüyor. Doğru mu? 35 3'e de bölünmüyor. 4'e de bölünmüyor. Tamam. Ama burada yapacağın şey şu. Şimdi hangisi daha büyük? 4 büyük değil mi? 4b. Şimdi ben B'ye 30 civarını düşündüğüm zaman 4 ile neyi çarptığımda 30 civarını elde ediyorum? 4 ile 10'u çarpsam 4 ile 10'u çarpsam 40 elde ediyor. Doğru mu? 35 40'tan küçük. 4 ile 9'u çarpsam 36 ediyor. Bak 36 da 35'ten büyük. Şimdi 4 çarpı 9. 36 etmiyor mu? Evet. 36 35'ten büyük mü? Evet bu toplam ve doğal sayı. Hadi negatif olsa belki. O zaman 9 değil 8. 4 çarpı 8 kaç peki? 32. Doğru mu? 32 bundan küçük mü? Evet.
O zaman ben önce B'ye 8 vererek başlarım. 4 çarpı 8 32. Ne kaldı 35 olmasına? 3 kaldı. Burada 3 var. A'nın kaç olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. İki terimi buldun mu? Buldum. Gerisi basit. Yan tarafı, bu tarafı şunun katsayısı kadar azaltıyorum. 8'den 3 çıkardım. 5. Bir daha çıkardım. 3, 2. Bir daha çıkarırsam ne olur? Eksi 1. Eksi 1 doğal sayı mı? Değil. Bu 1. Bunu sağ taraftaki gibi kadar arttırıyorum katsayısı kadar. 4 arttır diyor. 5. 4 arttır diyor. 9. Deneyelim. 3 kere 5 15. 4 kere 5 20 35. 3 kere 9 27. 2 kere 4 8 35. Aynı şeyleri elde ettik mi? Elde ettik. Başka oluyor mu? 9'dan sonrası olsa bile şu ifade durdu. Şuraya kadar durduğu zaman yani birisi bile negatif oluyorsa orada duruyorsun. Bundan sonraki bir 3 daha azaltırsam negatif olacağı için burada duruyorum. Yani bu kadar alabileceği değerler. Peki kaç farklı AB ikilisi vardır diyor. Tamam yazalım. AB 1'e 8, 5'e 5 ve 9'a 2. Yine 3 tane AB ikilisi vardır arkadaşlar. Farklı şekilde. Tamam mı? Bu tarz şeyde bu yani bu bölünme zorunluluğu da yok yani. Kaynak kitaplarda da zaten karşınıza çıkacaktır. Bölünme zorluluğu da yok. Sen burada en büyük hangisi ona yakın çarpımsal ifadeyi kafadan düşünüyorsun. Zaten birinci terimi bulduktan sonra şu birinci ifadeyi diğerini sana gösterdiğim yoldan 4 arttır, 3 azalt ve soruları ne yap? Cevabına ulaş. Şimdi diğer soru tarzımız neymiş? Kaynak kitaplarda çıkar. KPSS'lere çıkması yüksek ihtimallerden A tam sayıdır diyor. A artı 6 bölü A ifadesini tam sayı yapan kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi bu rasyonel ifadeye benziyor. Doğru mu? Evet, A bölü B şeklinde yazılmış. Tamam, biz ama rasyonel ifadeyi bunu biraz tam sayı istiyor ya, ona doğru çevirebilir miyiz? Yani biz buradaki önemli olan şu. Şimdi ben sana şöyle bir şuradan göstereyim. 7 bölü 5 kesri verdim. Tamam, 7 bölü 5 rasyonel ifade verdim. Ben sana bunu tam kısma çevir dediğimde sen ne yaparsın? Bileşik kesri 7'yi gelir 5'e bölersin, doğru mu? 7'yi 5'e böldüğünde ne çıkar? 1 kere 5 çıkar değil mi? 7'nin içinde 5 kaç tane var? Bir tane. 5 yaparsın. Şuradan gelir çıkartırsın. 2 gelir. Buradaki ifade nedir? Aslında şu 1'i şu şekilde yazarsın. Artı dersin. Payda kısmı yine değişmez. Ve şuraya da şu kalan kısmı yazarsın. Ne oldu? 5 çarpı 1 5 artı 2 eşittir 7 bölü 5 ifadesine erişiyorsun. Doğru mu? Bileşik kesir basit kesire çevirme yöntemi. Bunu şöyle de düşün. Şimdi atıyorum 5 dilimlik bir pasta var. Tamam mı? Hemen şöyle. Tamam, biliyorum uzun oluyor ama kafan karışmasın. Ben sana olayı anlatmaya çalışıyorum. 5 dilimlik bir pasta var. Tamam mı? Bunu 5 dilimlik bir pasta olarak düşün. Tamam mı? Sen bu 5 dilimlik pastanın burada olayı bir tane tamını yemişsin. Tamam mı? Diğerinde diğer 5 dilimlik pastanda 2 tane 5 dilimlik pastan var. Diğer 5 dilimlik pastanın da 2 dilimini yemişsin sadece. Düşün, 7 tane arkadaşın var ve senin 2 tane 5 dilim pastan var ve 2 pastanı da 2 tane pastan var, 5 dilimlik pastan var, bir tam da burada 2 tam var. Sen buradan bir tamını gömüyorsun arkadaşlarınla. 5'te 5, bak burası bir tam. Bu olay bu, bir tam. Artı demiş, 2 arkadaş da sonra gelmiş yine kekin 5'ine bölmüşsün pastayı, 2 dilimini vermiş. Bak yediğin dilim. 7 bölü 5'ini yemişsin. Bu şekilde olayı anlatabildim mi şimdi umarım. Anlamaya çalış. Şu bir olayı bir tam artı 2 bölü 5. Yani bir tane pastayı gömdük 5 dilimlik. Artı ilaveten de 5 dilimli kekin pastanın 2 dilimini de yedik. Tamam mı? Bu olay. Peki ben bunun ne ilişkisi var? Bunun şu ilişkisi var. Sana böyle bir ifade verdiği zaman soruda. Sen önce yukarıdaki ifadeyle A artı 6'yı A'ya bölüyorsun. Tamam mı? Şimdi bu A'ya böldüğün zaman şu katsayılar önemli. Aynı olma ifadesi. Bu ifade şu A'ların gitmesi için, A olması için buranın kaç olması lazım? 1. 1 olursa şurası A olur. Doğru mu? Normal bölme. Eksiyle çarptım aşağıyı normalde de. Bölme yaptık ya daha deminde. A'lar birbirini götürdü. Ne kaldı? 6 kaldı. O zaman bizim şu bir ifadesini yazdığımızda ne yapıyorduk? Bir ifadesini yazıyorduk, buradaki ifadeyi. Artı payda kısmı direkt kalıyor zaten. A kısmını yazıyoruz. A bir de kalan kısmını da yukarı yazıyoruz. Ne oldu? A çarptım. A çarpı 1 A. Bir de artı 6 varmış. A artı 6 bölü A. Ya bunu rasyonel ifadeler toplamada daha rahat göreceğiz ama şimdi biraz daha fikriniz olsun diye söylüyorum. Ne oldu? A artı 6 bölü A. Aynı ifadeye erişmedim mi? Aynı ifadeye eriştim.
Bunu ben bu şekilde çevirebilirim. Bu şekilde yazamaz mıyım? 1 artı 6 bölü a şeklinde yazabilirim. Bu şekilde görüldüğü gibi. Bunu yazıyor musun? Şu direkt payda kısmına yazıyorsun. 6'yı da pay kısmına yapıştırıyorsun. Başka bir şey yok. Peki bundan sonra ne oluyor? Şimdi 1 artı 6 bölü a ya. Bunu tam sayı yapan diyor. Zaten 1 şurası tam sayı. Ben şu a'ya tam bir değerler vermeliyim ki 6'ya bölünen değerler vermeliyim ki oradan tam sayı ifadesi çıksın ve toplamı bulayım. 6'ya bölünmeyen ifade verirsem 4 verirsem sadeleşecek. 3 bölü 2 bir rasyonel ifade kalacak. Bana rasyonel ifade de işime yaramıyor. Tam sayı yapması lazım. O zaman a'ya vereceğim değer 1 olur mu? Olur. 2 olur mu? Olur. 3 olur mu? Olur. 6 olur mu? Olur. Bak 6'ya 1 verdim a'ya. 6 geldi artı 1 7 oldu. 2 verdim 6 bölü 2 3 4. 3 verdim 2 geldi 1 oldu 3. 6'yı 6'ya böldüm 1 artı 2. Peki bu bir tam sayı değil mi a? Evet. Tabi o zaman tam sayıysa negatiflerini de düşünmez misin? Evet. Artı 1 varsa eksi 1 de var. Eksi 2 de var. Eksi 3 de var. Eksi 6 da var. Ne olmuş oldu? Kaç tane? 4 4. 8 tane tam sayı değeri vardır. Tamam mı? Bak bunu anlaman çok önemli. Çünkü her zaman karşına çıkacak bu sorular. Ve çok önem arz ediyor. Kaynak kitaplarda ÖSYM'de çok soruyor bunları. Tamam mı? KPSS'de de karşına çıkma ihtimali yüksek. Şurada da 6'ya bölünen ifadeleri bulman lazım. A'yı bu şekilde tam sayı çıksın diye. A'yı 4 veremezsin mesela. Tamam mı? Şimdi onunla yönelik bir soru daha var. Bir tık daha üst seviyede. X tam sayı demiş. Tamam. Ben yine burada hemen yazıyorum. Negatifler de olabilir. 2x eksi 4 bölü x eksi 3 ifadesini tam sayı yapan kaç farklı x tam sayı değeri vardır demiş arkadaşlar. X tam sayı değeri vardır. Şimdi ben burada daha demin ne gördüm? Böyle bölü ölen ifadede hemen 2x eksi 4 bölü x eksi 3'e bölüyorum. Peki burada şu x ile şunun katsayılarını eşitlemem için bunu kaçla çarpmam gerekiyor şu x'li ifadeyi? Hani 2x'i yok edeceğim ya bölümü olarak. 2 ile çarpmam gerekiyor, doğru mu? 2 çarpı x 2x. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. Ben bunları eksiyle çıkartmıyor muyum? Normal bölme işleminde. Tamam, bu eksi oldu, birbirini götürdü. Bu eksi vardı önünde, eksi 6. Eksi bir daha geldi, artı 6 oldu. Artı 6'dan 4 çıkardığım zaman, yani 6 eksi 4 yaptığım zaman 2 çıkar, doğru mu? Eksi eksi daha artı olmuyor mu? Evet. 6'dan 4 çıkardım. 6 puldan 4 pul çıkardım gibi düşün. 2 pul kaldı, tamam mı? Burada 2 kaldı. Daha demin biz ne diyorduk? Şu ifadeyi 2 artı yazıyorsun. Payda kısmı zaten değişmiyor. X eksi 3. Bir de direkt yukarıya kalan kısmını yazıyorsun. Tamam, bir çarpalım oluyor mu? 2 ile bunu çarpalım. 2x eksi 6. Bir de artı 2'yi ekleyelim. 2x eksi 4 bölü x eksi 3 oldu. Bak bu sonucu elde ettik. Gördün mü? Bununla bunu çarpıyorsun. Sonra topluyorsun bu ifadeyle 2 ile artı olduğu için. Tamam. Bunu bulduysak. Şimdi ne diyor bize? Soruyu tekrar okuyorum. Tam sayı yapan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi buradaki husus önemli. Neden önemli? Şimdi aşağıyı tam sayı yapacak. Evet, şu ifadeyi vereceğim ama x'i soruyor. Unutma, x'i soruyor. Şimdi burasının tam sayı olması için 2'ye bölünenleri bulmam lazım. Buraya 1 verebilirim değil mi? Şu x eksi 3 ifadesinde. 1 verirsem 2 bölü 1, 2 artı 2 4 olur. 2 verebilir miyim? 2 verebilirim. 3 4 veremem, zaten bölünemiyor. Peki bunu verirsem ve negatif tam sayı da varsa eksi 1 ile eksi 2'yi de veremez miyim? Veririm. Soru burada bitti mi? Hayır. Neden bitmedi? Tamam, burada kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Doğru bulabilirsin ama x değerlerini sorarsa bulamazsın. Buradaki verdiğim ifade şu. X eksi 3 ifadesi 1'e eşittir. X eksi 3 ifadesi 2'ye eşittir. X eksi 3 ifadesi eksi 1'e eşittir. X eksi 3 ifadesi eksi 2'ye eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki olay şu aşağıdaki payda kısmına eşit. Daha demin a olduğu için bir şey yapamaz. Zaten direkt a'ya eşit. Ama burada x eksi 3 ifadesi 1'e eşit. Şimdi buranın 1 olması için x'in 4 olması gerek. Doğru mu? Bak buraya 3'ü diğer tarafa attım, artı oldu. X eşittir 4 oldu. X eksi 3. 3'ü diğer tarafa attım, artı oldu. X eşittir 5 oldu. X eksi 3 eksi 1. Eksi 3'ü diğer tarafa attım, pozitif. Eksi 1 çıkardım, 2. X eşittir 2 oldu. X eksi 3, eksi 3'ü yine karşı tarafa attım, pozitif oldu. Buradan ne geldi? Eksi 2 vardı, artı 1 gelmiş oldu. Yani x 4, 5, 2 ve artı 1'i almış. Kaç farklı tam sayı değeri var demişti. 4 tane tam sayı değeri var arkadaşlar. Tamam, burada da hani ilk bulduğumuzda 4 tane vardı. Direkt 4 yazamaz mıydık? Yazarsın, tamam. Ama rastlantı olur, anladın mı? Şimdi adam sana burada x değerlerinin toplamını sorsa ne yapacaktın? Gördün mü? X'i 4, 5, 2, 1 bulmuş. Toplayacaktık. 9, 10, 11, 12 olacaktı. Anladın mı? Tamam, buradaki olayı anladığını düşünüyorum. Tamam mı?
Burası çok önemli husus. Dikkat etmen gereken önemli detaylardan, nüanslardan bir tanesi. Bunu da anladıysan direkt geçiyorum. Şu aşağısı önemliydi, payda kısmı. A direkt x'e eşit olsa tamam da x eksi 3 ifadesine eşitti. Gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz ne? Şöyle bir yandaki işlemin sonucu kaçtır diye sormuşlar. Bu son zamanlarda ÖSYM'nin meşhur olduğu, bu soruların meşhurlaştığı soru tarzları. Peki bu çarpma ifadesinin sonucu gerçekten kaç? Ne demiş? ABC ile 25'i çarpmış. Şuraya 3 tane basamak boş bırakmış. 240 demiş ve 4 tane de basamak bırakmış. Şimdi bunu şöyle düşün. Atıyorum farazi. Şimdi sen şu ifadeyi çarp diyelim. Tamam mı? 35 çarpı 7 yap. Tamam mı? Sen burada 35 çarpı 7 yaptığında 35 ile 7'yi çarpıyorsun. 7 kere 5 35. Elde var 3. 7 kere 3 21. 3 de elde vardı 24. 245 değil mi? Sen burada yaptığın neydi? Şu 35. 7 tane 35'i aslında topladın, doğru mu? 7 tane 35'i çarptın 245. O zaman ilk basamakta 245. Peki şöyle bir şey olsaydı. 35 çarpı 70 olsaydı ne yapacaktın? 70 olsaydı ilk yapacağın şey ne olacaktı? Sıfırla, yani 0 olmasın da hani şurası 72 olsun, tamam mı? 72 ile 35 çarptığında 2 ile 2 kere 5 çarpacaktın 10. Elde var 1. 2 kere 3 6. Elde var 1 7. Sonra 7 kere 5 35. Buraya yazıyorsun çünkü onlukla birliği çarpıyorsun ya. 35 elde var 3 diyorsun. 7 kere 3 21. 3 de geldi 245. Topladın, bu şekilde geldi. Peki buradaki ben sana anlatmak istediğim olay neydi? Şuydu benim anlatmak istediğim olay. Şimdi burada 2 vardı değil mi? 2 ile 35'i çarptın 70. Yani burası 2 çarpı 35. Şurası 245 değil mi? 7 çarpı 35. 7 ile 35'i çarptım. 245 buldum. Bak. Şu an hiç soruyu bilmiyorum. Şimdi soruya geldim. Adam diyor ki bana 25 ile ABC'yi çarp. ABC'nin şu an ne olduğu önemi yok. Benim önce 5 ile C'yi çarpmam lazım. Sonra 5 ile B'yi, sonra 5 ile A'yı çarpmam lazım. Doğru mu? O zaman burası 5 çarpı ABC. 2 çarpı 2 ile sonra ABC'yi çarp demiş ve şu 240'ı bulmuş. O zaman burası 2 çarpı ABC. Daha demin gösterdim ya, 7 çarpı 35. Burası da o zaman 2 çarpı ABC. 2 çarpı ABC eşitmişse 240'a ABC kaçtır? 242'ye bölersen 120'dir. Olay bu kadar basit. ABC 120'ymiş. Ben ABC'yi bulduysam 120 çarpı 25. 5 kere 0 0. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 1 1. 5 kere 1 5. Bir de elde var 1'di 6. 2 kere 0 0. Direkt zaten 240 demiş. 2 kere 4 4. 2 kere 240. Toplam 0 0 0. 10 oldu. 1 var. 3 oldu. 3000. Yandaki işlemin sonucu bu kadar. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördün mü? Bak yandaki normal bir çarpma işlemi yaptık. Aynısını buraya uyguladık. Burada 2 tane 35 vardı mesela. Burada 7 tane 35 vardı. Bu şekilde. Burada 2 tane ABC'yi çarpmış ve 240 bulmuş. Sonucu bulmuş. Tamam mı? Olay bu şekildeydi. Sonucumuz da neymiş? 3000'miş. Kesinlikle yine çıkar. Bir de bunu ne yapıyorlar biliyor musun çakallar? İşte burada ABC 25 bölü 240 diyorlar ya. Bunu mesela 240 farklı şekilde buluyor. Diyor ki sonucun yanlış olduğunu bulduk. Hani sonuç yanlış, çarpma işlemini yanlış yapmış diyor. O yanlış yaptığında da arkadaşlar sen de aynı yanlışmış gibi doğru yapacaksın. Yani şimdi kısa bir göstereyim hemen. 240 ya mesela. Mesela bunu yanlış bulmuş, tamam mı? İşte atıyorum 30 ile çarptığını. Burası 3 ABC. Sen bunu 3'e yine aynı şekilde sen de yanlış yap. Bu şekilde yaz. 3 ABC'yi yap. ABC ne olur o zaman? 80 olur değil mi? 80 3 harfli tabii. Atıyorum işte BC olsun, tamam mı? BC ne olur o zaman? 80 olur. 3 kere BC 80 240 olur. Bu şekilde devam et. Yanlış sen de yanlış yap. Bu şekilde devam et. BC'yi bul. Sonra 80 ile yukarıda verilen ifadeyi çarp. Anlatabildim mi? Bu şekilde yap. Sen yanlış, eğer çarpma işlemi yanlış yapılmış dese bile sen bu şekilde yaz ve ABC'yi bul. Yanlış olsa bile çarpma işlemi sana soruda dese yanlış yaptık. ABC'yi bul, sonra ABC ile 25'i eğer hangi sayıysa tekrardan çarp ve doğru sonucu bul. Tamam mı? Yanlış yapmışsa sen de yanlış yap. Onun tarafından git ve doğruya çevir. Tamam, başka sorumuz var mı? Hayır, başka sorumuz yok arkadaşlar. Bu kadar soru da bence yeterli diyebilirim. Temel kavramlardan bayağı soru çözdük. Aşağıya ben sana PDF bıraktım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bir şeyler kazandırabilmişimdir size. İyi anlatabilmişimdir.
Kendinize iyi bakın. Yorum kısmında da belirtebilirsiniz anlamadığınız bir yer olursa.